Bu iş gerçekten hani göründüğü gibi değil. Bambaşka. Salgın döneminde iş yükü en çok artanlardan biri de market çalışanları. Uzayan çalışma sürelerinin yanı sıra koronavirüs tehlikesiyle burun burunalar. Adım Mehmet, 21 yaşındayım. 2,5 senedir çalışıyorum. Market sektöründeyim. Abim marketçi, ablam marketçi. Yani hemen hemen ailemin hepsi marketçi zaten. Ben de markete girdim. Market açmayı düşünüyor muyum? Sanmıyorum yani. Aslında yapabiliriz ama bu iş gerçekten hani göründüğü gibi değil. Bambaşka. İşin dışarıdan görünüşü çok güzel. Ama şimdi içine girdiğinde yani inanılmaz zor bir iş. Hani göründüğü gibi kesinlikle değil yani. Yerel bir marketten kurumsal bir markete gelirken pozitif şeyler bekliyordum. Ve bunları ilk etapta işe girerken dışarıda yansımasını görüyorduk. Ve içine girdiğimiz zaman olayların daha farklı yönlerini görmeye başladıkça işin zorluğu ön plana çıkmaya başlamıştı. Şimdi yoğunluk açısından inanılmaz bir yoğunluk oldu. Hani anlatılamaz yani, öyle böyle değil. Hani ya mağazayı kapatsak dahi hala müşteriler geliyordu yani. Stok yapalım dedik. Okulum da iptal oldu. Bu yüzden hafta sonu falan dışarı çıkmayacağız. İş öyle bir hal aldı ki korona tedirginliği alışveriş çılgınlığına dönüştü. Çok zor dönemlerden geçtik. Çalışma saatleri inanılmaz esnedi. Saatlerimizi alamadık. Hala. Ya şimdi kaç saat derken zaten günde kaç saat çalışıyorsun? 11 saati geçiyor full kalırsan eğer. Zaten paso fulldük. Yani saati kıyaslayamazsın. Hatta haftalarca belki içeride alacağım vardır. Zor verirler yani. Sanmıyorum belki de. Olmaz. Esnek çalışma saati var. Mümkün değil, bırakamaz. Çıkıp gidemezsin. Mağazayı zor durumda bıraktın diye belki işten şaktın fes. Tabii ki yani uydurmuşlar, hani el altından da olsa hani istemiyorsan yapma kardeşim diyorlar. Mecburuz. İnanılmaz çok kişi var böyle çalışan. İhtiyaç. Yoksa hani çalışmazlar. Çalışmam da yani. Yani ben bugün buradan çıksam gireceğim her işte asgari ücreti alacağım. Ben burada kişiliğimle ve karakterimi kaybetmek istemiyorum deyip bizi yarı yolda bırakmak zorunda kalıyorlardı. Pandemi dönemi öncesi mağazada 5 kişi çalışıyorduk. O dönemde asgariye gelen zamdan dolayı bizi 4 kişiye düşürdüler. 4 kişiye düştükten sonra bir de pandemi patlaması ve bunda cironun 2 kata kadar yükselmesine rağmen 4 kişiyle pandemi dönemini bize atlattırdılar. Korona alışverişi mi yoksa normal alışveriş mi? Alışverişi doğrudur. Neler aldık görüyorsunuz, her şeyi aldık. Neden aldınız bu kadar çok? Virüs korkusu var. Eleman sayısını düşürdü. Artık hani ne için düşürdü, hani kendi cebine daha mı fazla para koymak için düşürdü bilemiyorsun. Şu an 2 kişiyiz. 3'ü bekliyoruz, 4'ü bekliyoruz ama yok. Almıyorlar yani. Eleman almıyorlar. Şimdi kötü anı hangi birini anlatayım? Öyle müşteriler geliyor ki inanamazsınız. Yani adam hani resmen kavga etmek için gelmiş, hani adam kadın fark etmez. Kavga etmek için gelmiş ya. Kavga edecek yani, buraya gelip kavga edecek. Veya parasıyla tatmin olacak. Bu. Bazı kişiler stres atmak için mağazalarımızda kasiyerlerimizi gelip içini boşaltıp rahatlayıp mağazadan çıktığı dönemler oluyor. Kasalarda kuyruklarımız oluşuyordu pandemi döneminde. Mağazalarda 2 kasa olmasına rağmen bazı müşterilerin 3. kasa yok mu diye personeli azarladıkları dönemler vardı. İşte bu dönemlerde çocuklar kendilerini müşteriyle diyalogda bozmamak için sessiz kalıp bazen mola saatlerine çıkıp ağladıkları dönemleri de biliyoruz. Sosyal mesafeyi koruyun, polise vereceğim yoksa. Personelin müşteriyle diyaloğunu asla kabul etmiyorum ve müşteriyle birebir diyalogda girmesini istemiyorum. Girdirmiyorum. Kasa altlarında alarm zilimiz var. Personelimiz o zile basarak beni çağırıyor. O tarz müşterilere gerekli haddi kendim bildiriyorum. Sen neye baktın? Bakıyorum öyle, karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Manyak mısın sen be? Lan manyak! Tırnakçılık işi hemen anlatayım. Çok basit. 3 veya 4 kişiden oluşur bu tırnakçılık işi. Kasada sıra olur. Çok güzel. Sıra olur. İşte biri oradan seslenir, işte bunun fiyatına kadar, bunun fiyatına kadar. Biri oradan hadi kardeşim acele et. Ondan sonra biri sana 100 lira verir. Ondan sonra sen para üstünü verirsin. Bende bozuk varmış, ben bozuk vereyim sana. Ondan sonra senin kafada yanıyor. Biri oradan soru soruyor. Biri oradan hadi kardeşim diyor. Biri parasını almak istiyor. Biri gitmek istiyor. Kafa yandı. Gitti. Sen 100 lirayı geri veriyorsun. Bozuğu alıyor.
Bir de para üstüne veriyorsun 100 liranı. Ondan sonra gitti. Bir günlük belki 2 günlük paran gidiyor, çalıştın. Çöp. Arkadaşlar böyle tek sıra olalım. Gel böyle. Ablacığım. Herkes şimdi bir önündekinin elini omzuna koy. Şirket şunu istiyor. Hem kasaya bak, hem işini yap, hem mağazayı takip et. Olmuyor hani, mümkün değil. O yüzden hani mecburen kalmadıkça ikinci kasa açılmaz. İşte oradan çağırırlar Mehmet Bey işte. O anahtar dediğimiz bizim Z anahtarı. Yani şöyle düşün, yani bir sitenin adminliği gibi. O anahtarı çevirdiğin an admin online oluyor. Usulsüz işlem olmasın diye özellikle o anahtarla genelde mağaza sorumlusu yardımcısında olur. O devamlı personelde olursa eğer sıkıntı olur. Neden? Çünkü adminlik açık. Her şeyi yapabiliyor onu çevirdiği sürece. Bu iş ekip işi. Ekibin iyiyse, çalıştığın insanlar iyiyse zaten her zaman her günün iyidir. Kötü günün olmaz. Ama eğer kötüyse ekibin çalışmak istemez. Kasada açık çıkınca ne oluyor? Şimdi kasada nasıl açık çıkıyor? Şöyle söyleyeyim ben sana. Kasada açık çıkmasının 3 nedeni olur. Birincisi, kasiyer müşteriye fazla para verir. Kaan, Efendim ortak? adama para üstünü fazla verdin. Yo. Adam 2 ekmek, bir süt, 250 gram da peynir aldı. Bana 20 lira verdi. Ben de ona... Doğru 50 kuruş fazla verdim. Nereden anladın ortak? Koş! Adam kaçıyor, müşteri kaçıyor! Dediğim gibi hani çok çalışır, beyni yanar, artık fazla para verir. Hani 10 kuruş 10 lira olarak görür, verir. Açığı bir öyle çıkar. İkincisi, tırnak olayı. Verdim, Kur'an çalsın dedi, verdim. Dedim ki vermedi, yemin etme. O cebinde dedim, çıkart parayı. Parayı çıkarttı bana. Ben de ayağa kalktım, olan dedim, deyüs niye yalan söylersen bir tokat salladım. Üçüncüsü de eğer ki hani çok olmaz, çok nadiren. Zaten onlar da yakalanır. Müdür veya müdür yardımcısı işte personel postundan para çalar. Elemanı tarafından tam 2,5 yıl boyunca soyuldu. Şüphe üzerine dükkanın kasasına taktırdığı kamera sonucunda hırsızlık olayını öğrenen bakkal önce şok oldu, ardından da durumu yargıya taşıdı. Nadir olur ama yakalanırlar. Yakalanmayan yok yani. Yakaladığım da çok oldu. Açık böyle çıkar. Şimdi açık nasıl karşılanır? Normalde yani prosedür usulü 2 liradan fazla çıkarsa işte açığı anlık şey yapmamız gerekiyor. Yani tedarini sağlamamız lazım açın. Ama genelde ay sonuna bekletiyoruz hani. Güzel müdürler varsa bizim gibi böyle kaldıysa eğer çok zorlamaz. Ay sonu toplu bir şekilde o açığı alır. Cebinden öder, yapacak bir şey yok. Eğer o kasiyer çıkışında 10 lira, 20 lira, 200 lira, 300 lira açık çıktıysa o para alınır. Teşekkürler. Zamanı açtıktan sonra insan rahatlıyor. Biz şimdi bir 10 kişinin önüne çıkıp hitap etmek var. Bir de bir 100 kişinin önüne çıkıp hitap etmek var. Ama şimdi ben bir 15-20 dakika kendime gelsem bir saat sonra kendimi çok rahat anlatabilirim ama yorulurum.